Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bayramın yaklaştığı şu günlerde evinizde yapabileceğiniz el açması nefis kurma baklavası tarifini sizlerle paylaşmak istiyorum. Dilerseniz bu kolay tarife hemen başlayalım. Herhangi bir kabın içerisine 1 su bardağı su ilave edelim. Daha sonra 1 tatlı kaşığına yakın tuz, 1 tane yumurta, 1 yemek kaşığı da limon suyu ilave ettikten sonra iyice karıştıralım. Unu ilave etmeye geçelim. 1 su bardağı unu ilave ettikten sonra karıştırmaya başlayalım. İkinci su bardağı unumuzu da ilave ettik. Tekrar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hamur daha cıvık arkadaşlar. Üçüncü su bardağı unu da ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim arkadaşlar. Tekrar hamuru yoğurmaya geçiyorum. Hamur biraz daha cıvık arkadaşlar. Yarım su bardağı un daha ilave ettim. Toplamda 3,5 su bardağı un ilave ettim. Siz de kontrollü bir şekilde unu ilave edin. Hamuru tezgaha alalım ve hamuru iyice yoğuralım. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar iyi bir sonuç elde ederiz. Bu püf noktalarından biri arkadaşlar. Şimdi bezelerimizi yaptık. Bezeleri kenara aldık. Toplamda 28 tane beze yaptım. Siz de tepsinize göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. İlk öncelikle bezeyi bol nişastanın içine buladıktan sonra hafiften açıp kenara alalım. Bütün bezelerimize aynı işlemi uygulayalım. Bezeleri açtıktan sonra streçin arasına dizmeye başlayalım. Tekrar bezeleri koyalım. Birbirine yapışmaması için streci her defasında ara katlara atalım. Bütün bezelerimizi strece sardıktan sonra 2 saat dinlenmeye bırakalım. Dinlenen hamurlardan 2 tanesini aldım, diğerleri kenara koydum. Bir tanesini açmaya başlayalım ilk öncelikle. Merdane ile yavaş yavaş açalım. Arasına bol nişasta serpelim ve diğerini de üzerine koyup tekrar merdaneyi büyütelim. Ve şimdi de oklavayı kullanmaya başlayıp yavaş yavaş açmaya geçelim arkadaşlar. Açarken yapışıyorsa arasına nişasta atarak daha rahat bir şekilde açmanızı sağlayacaktır. Yufkamız istediğimiz büyüklüğe geldikten sonra tekrar oklavaya sarıp toparlayalım. Elimizle sağına soldan iyice sıkıştırdıktan sonra şeklini vermiş olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi elimizle yavaş yavaş açalım hamuru. Gördüğünüz gibi şeklini aldıktan sonra içerisine ben susuz yağ kullandım arkadaşlar. Toplamda 200 gram susuz yağı hafiften erittim. Onu fırça yardımıyla sürdükten sonra 200 gram da ceviz kullandım. Cevizi orta kısmına yakın bir yere dökelim. Hafiften elimizle toparlayalım. Şimdi de güzel bir şekilde çevirmeye başlayalım. Uç kısımdan başlıyoruz arkadaşlar elimizle. Gördüğünüz gibi elimizle alt kısımda döndürmeye başladığımız zaman yukarılarda kendiliğinden kapanacak zaten arkadaşlar. Oldukça kolay, basit bir tarif arkadaşlar. Bunu herkes yapabilir. Ekranda belki biraz daha zor görünebilir. Daha sonra yapmış olduğum burmayı ortadan ikiye bölüyorum. Pişireceğimiz tepsinin içerisine diziyorum. Üzerine son olarak kalan susuz yağımızı da fırça yardımıyla sürelim. Her tarafına gelsin. 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim. Baklavanın şerbetini yapmak için ilk öncelikle herhangi bir tencerenin içerisine 4 su bardağı şekeri ilave edelim. Sonra da 4 su bardağı suyu ilave edip yaklaşık olarak 15 dakika kaynatırsak şerbetimiz hazır olacak arkadaşlar. Baklava fırından çıktı arkadaşlar. Şimdi de şerbetini verelim. Baklavayı sıcak, şerbeti soğuk tuttum arkadaşlar.
Böylelikle baklavanın çıtırlığı bozulmamış olacak. Eğer ikisi sıcak olursa kesinlikle çok fazla yumuşak olacak. Ona göre kendi tercihiniz, kendiniz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşak iç kısmı ve dışı da oldukça çıtır çıtır oldu arkadaşlar. Deneyecek olan bütün arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.